Gerçekten bomba. Merhaba arkadaşlar, Usta Mutfak'ta hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarif yapıyoruz. Oldukça da lezzetli patates kroket yapacağız. Gerçekten çok pratik olacak. Patatesleri güzelce haşlayıp ne yapacağız? Hamur kıvamına getireceğiz. İçlerini dolduracağız ve güzelce kaplayıp kızartacağız. O kadar kolay olacak ve de o kadar lezzetli. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar patates kroket yapmak için öncelikle patatese ihtiyacımız olacak. Ben 6-7 tane orta boy patates kullanacağım. Bu patatesi haşladıktan sonra baharatlandırmak için karabiber, toz biber yani kırmızı toz biber ve tuza ihtiyacım var. İçlerini doldurmak için kaşar peyniri kullanacağım. Kaşar peynirini dilimleyeceğim ve içine ekleyeceğim. Daha sonra üst kısmını bulamak için de beyaz un, galeta unu ya da ekmek için ve yumurtaya ihtiyacım olacak. Bu kadar. Daha sonrasında derin yağda kızartacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Öncelikle patateslerimi tencereme ekliyorum. İçerisine kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. Daha kolay haşlanması için önceden sıcak su ekleyebilirsiniz. Ve altını yakıyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Patatesleri haşlarken kaşar peyniri dilimliyorum. Şu şekilde dilimleri ayırabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bu büyüklükte olması yeterli olacak. Patatesleri haşladıktan sonra ne yapacağım? Hamur haline getireceğim. İçine koyup kapatacağım. Ve sonra kızartacağım. Bu büyüklükteki kaşar peyniri benim için idealdir. Bu arada içerisine kaşar peynirinden farklı şeyler koymak isterseniz koyabilirsiniz. Mesela biber kavurup biber de ekleyebilirsiniz. İçine cheddar peyniri koyabilirsiniz. Cheddarlı da yapabilirsiniz. Sarı bir peynir istiyorsanız. Farklı maydanozlu bir harç yapıp da içine ekleyebilirsiniz. Ben bugün sadece kaşar peyniriyle yapacağım. Patateslerim güzelce haşlandı. 20-25 dakikada güzelce orta ateşte haşladım. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce patateslerimi eziyorum. Şöyle bir eziciniz varsa ya da benim gibi şöyle kevgir dolu ezebileceğiniz bir şekilde eziyorsunuz. Şimdi patatesimi güzelce tatlandırmak için öncelikle ne yapıyorum? Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra şöyle yine bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Ve güzelce şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel bir tat alacak. Bunu karıştırdıktan sonra dolaba alıyorum. Böyle bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Hem ısısı gitsin. Elimizde yoğuracağımız için de elimiz yanmasın. Güzelce dinlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi patatesimiz hazır. Güzelce ne yaptık? Güzelce ezdik, baharatlandırdık ve tabağımıza aldık. Şimdi buzdolabına atacağım. Biraz kendine gelsin. Bir 15-20 dakika boyunca soğumasını sağlayacağım ve sonra ne yapacağız? İçini doldurup kızartmaya başlayacağız. Artık malzemeyi ayarlayabilirim. Şimdi şöyle bir parça alıyorum bakın. Şöyle elimle ortasını şöyle eziyorum. Şu kaşar peynirinden bir tane koyuyorum ve üstünü kapatıyorum. İyice kapatın ki piştiği zaman oradan akmasın. Bakın köfte gibi şöyle ayarlayabilirsiniz. Şurada düzeltiyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Patates kroketlerime gördüğünüz bu şekli verdim. Gayet düzgün diyorlar. Şimdi ne yapacağım? Önce una, sonra yumurtaya ve sonra galeta ununa bulayarak kızgın yağımızı içine bırakacağız. Evet, patates kroketimizi önce ne yapıyoruz? Önce beyaz una buluyoruz. Şöyle güzelce beyaz unda nazikçe her tarafını şöyle çeviriyoruz. Unluyoruz. Daha sonra yumurtaya buluyoruz. Güzelce bulayalım. Daha sonra da galeta ununa ya da ekmek içine evde olan ne varsa ona bulayabilirsiniz. Bakın. Gerçekten mükemmel olacak. Şu her tarafını acele etmeden. Bakın mükemmel oldu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Alıyoruz ve kızgın yağımıza bırakıyoruz.
Evet arkadaşlar, kroketlerimiz mükemmel oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten enfes gözüküyor. Şimdi sizin için tadına bakacağım bir tanesinin. Of of of, bakar mısınız? Bakar mısınız? Bomba tarif. Gerçekten bomba oldu. Sosuma da batırıyorum. Ben mayonez de tercih ediyorum. Tadına bakıyoruz. Yumuşacık. Aynı zamanda da dış kabuğu çok güzel, çok lezzetli. Şöyle bir mayoneze batırıyorum tekrar. Bakar mısınız? Şimdiden ellerimize sağlık. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.